Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Bir hafta evde yoktum. Orkidelerimdeki değişiklikleri göstermek istiyorum. Evet, keyikler büyümüş. Bakın bu tarafa doğru büyümüş. Ben ara ara çeviriyordum bunları. Evet, kuraklık olduğu için biraz fazla susamış. Ben ara ara suluyordum. Çiçekleri dökülmüş. Bakın şu keyikinin kökü yaprağa doğru girmiş. Onu kurtardım. Evet, kuruyan çiçekleri buradan ayırıyoruz. Uzun süre çiçekli kalmıştı. Çiçekleri artık dökülmüş. Bunları alıyorum. Böyle ara ara müdahale etmek gerekiyor. Bakım yapmak gerekiyor. Yani evde olsaydım bunların kuruduğunu fark edip sulardım. Çiçekleri dökülmezdi. Ama yapacak bir şey yok. Evet, keyikler gayet sağlıklı. Dipten gelen fidesi de gayet güzel büyüyor. Bakın bunun yönünü değiştirdim. Artık sağ tarafa doğru büyüyecek ve düzelecek. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir tarafa doğru tutarsak sadece o tarafa doğru büyür. Ara ara çevirip tam dik olmasını sağlamamız gerekiyor. Evet, şöyle kekinin köklerini gösteriyorum. Köklenmeye başladı. Diğeri de aynı şekilde, bakın şu alt tarafta sarı bir yaprak var. Bu sarı yaprağı şöyle sıyırarak alıyorum. Bakın bunlar ufak müdahaleler ama sağlığı için önemli. Evet, şöyle uzaktan gösteriyorum. Şu üstteki keyikinin dikimini bu ay yapacağız. Takipte kalın. Küpe çiçeğim, evet, çiçeklerine devam ediyor. Bu da yapraklarını nemlendirmediğimden dolayı biraz solmuş, susamış da. Küpe çiçeğinin toprağı kurumadan sulamak gerekiyor. Bakın çiçekleri devam ediyor. Toprak kurumuş. Alt taraftaki yapraklar da sararmamış. Evet, bonsaimiz de büyümesine devam ediyor. Bunda bir değişiklik yok. Evet, yaprakları gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Küpe çiçeğimizi de sulayacağız. Çiçeklerimiz gerçekten susamış. Evet, diğer orkidelerimi göstermek istiyorum. Bunlarda bir sıkıntı yok. Kökleri gayet iyi. Susamamış bunlar. Evet, yapraklarını büyütüyorlar. Yaprakları büyümüşler. Şuradaki orkidemin artık çiçekleri solmuş. Bunun budamasını yapmam gerekiyor. Şu en son çiçek çıkan boğum yerinin hemen üstünden budamam gerekiyor. Bakın artık çiçekler solmuş. Şu yan taraftaki çiçek dalı da kurumuş. Bu kurumuş dalı burada bırakmamamız gerekiyor. Bu dalı dipten koparıp alacağım. Çünkü komple kurumuş. Evet, bu müdahaleleri yapacağım biraz sonra. Ve şuradan da bu dalı budayacağım. Evet. Para çiçeklerimi göstermek istiyorum. Para çiçeği fidelerimi. Bakın ben ara ara bunların yönlerini değiştiriyorum ki düz büyüsün. Bu müdahaleyi yapmak gerekiyor. Aksi takdirde bir tarafa doğru büyür. Aloe veralarımız da canlandı. Gayet güzel bir şekilde büyümelerine devam ediyor. Evet, şuradaki orkidelerimi gösteriyorum. Bunlar da sağlıklı bir şekilde. Şuradaki de büyüyor. Şu orkidemin yaprağını bekliyoruz. Buradaki keyiki de, alttan gelen keyiki de büyüyor. Şu da yeniden yaprak açmış. Şu ortada görüyorsunuz. Evet, burada büyüyor. Evet, leş kaktüsümün, evet, dalı bayağı büyümüş. Şöyle göstereyim, aşağı doğru sarkıyor. Bunun çok güzel çiçekleri oluyor. Şuradaki, evet, sukulentimizin de yönünü düzeltelim. Bakın bunlar ufak dokunuşlar ama çiçek bakımında önemli dokunuşlar. Beyaz orkidemi gösteriyorum. Bakın çiçekleri devam ediyor. Ortadan çıkan yaprağı biraz daha büyümüş. Şöyle gösteriyorum. Ortası çürümüştü, hatırlıyorsanız bunun. Toz tarçınla müdahale etmiştik. Ve ortasından yeniden yaprak çıktı. Şurasında da bir hareketlilik var. Buradan kök mü çıkaracak? Belki dal mı çıkaracak? Bakacağız. Şu güzel orkidem de devam ediyor çiçeklerine. Evet, şu orkidemin yaprağı bakın
diğer tarafa güneşe doğru büyümüş. Bunun şöyle yönünü değiştirerek, bu önemli, yaprağın düzgün büyümesini sağlıyoruz. Bakın bunlar çok ufak dokunuşlar. Şu orkidemin yaprağı da gayet güzel büyümüş. Bakın şurada büyüyor. Evet, diğer orkidelerimizi de gösterelim. Şu biz bıraktığımızda çiçek açmamıştı. Şu anda çiçek açmış. Evet. Şöyle diğer orkidelerimi de ufak bir gösteriyorum. Evet, para çiçeğim biraz susamış. Yapraklarında bir solma var. Buna da hemen müdahale edip sulamam gerekiyor. Şu yılbaşı çiçeğim, bakın gitmeden önce güzelce sulamıştım. Şu an yeni yeni yapraklar çıkartmış. Şuradaki yapraklar çıkartmış. Sulamasını hemen yapmam gerekiyor. Yılbaşı çiçeği kaktüs gibi değil. Acil müdahale etmem gerekiyor. Son olarak şurada menekşemi gösteriyorum. Bakın menekşem de gayet güzel, canlı bir şekilde devam ediyor. Şu güzel çiçekli orkidem de gayet güzel bir şekilde. Bunlarda bir sıkıntı gözükmüyor. Ve şu orkidemi göstermek istiyorum. Bu orkideyi bir hafta önce müdahale etmiştik. Yaprakları solmuştu. Kökleri çürümüştü. Kök temizliği yapmıştık. Bunu nasıl yaptık? Şimdi biraz sonra bir hafta önce yaptığımız çalışmayı gösteriyorum. Evet, şimdi birlikte izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi yaprakları solmuştu, bakın, cansız. Bakın bu tip orkideleri böyle gördüğümüzde hemen müdahale etmemiz lazım. Kök bakımı yapmamız lazım. Kök bakımı nasıl yapılır? Kök bakımı yapılırken öncelikle saksısından çıkartmamız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi saksının içerisindeki kökler çürümüş. Bu çürümüş kökler bırakmamamız gerekiyor. Yeni kökler çıkması için bunları temizlememiz gerekiyor. Ne yapacağız? Öncelikle orkidemizi saksısından çıkartacağız. Tüm toprağı dökeceğiz. Bakın şu şekilde. Toprağı güzel bir şekilde döküyorum. Evet. Şöyle iyice köklerini ortaya çıkartıyorum. Şu çiçek dallarını, çubuklarını aldım. Evet, köklerini şöyle gösteriyorum. Çürümüş. Bu kökleri burada bırakmamamız gerekiyor. Bir makas yardımıyla bu kökleri kesmemiz gerekiyor. Şimdi bu kökleri güzelce temizleyelim. Evet, şöyle kurumuş. Elle baktığınızda belli oluyor kurumuş kökler. Bu kökleri buradan temizliyoruz. Evet, şöyle temizledik. Makasla güzel bir şekilde kesiyorum. Evet. Son kontrolleri yapıyorum. Başka kesilecek bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Diğer kökleri kontrol. Bakın şu orta nokta da artık çürümüş. Bu orkideyi marketten satın almıştım. Evet. Şöyle temizledikten sonra ne yaptık? İyice yıkadım. Diğer sağlam köklerin yeşil olduğunu gördüm. Öncelikle alt tarafına biraz toprak doldurdum saksısının ve köklerini yerleştiriyorum. Hava köklerini normal kök yerine kullanacağım. Evet, şöyle saksının içerisine dıştan görünecek şekilde köklerini yerleştirdim. Şimdi bunu toprakla dolduracağım. Orkide toprağıyla dolduracağım. Şöyle yanlarına güzel bir şekilde toprağı koyuyorum. Şu taraftan da aynı şekilde toprağa koydum. Evet. İyice toprakla sıkılaştırıyorum ve çiçek dalının çubuklarını da güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Çiçeğin sabit kalması için önemli bu. Hele hele yeni diktiğimiz çiçeklerde bu çok önemli. Bu sapları dikmemiz. Evet, şöyle gösteriyorum. Sulamasını da tekrar yaptım. Yaprakları ıslak, bakın. Bunu hemen balkona çıkartıyoruz. Balkonda yapraklar kuruyana kadar bekletiyoruz ve böylece müdahalemizi tamamlamış oluyoruz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Evet, şöyle bir hafta sonra da bu şekilde canlandı. Sizler de böyle problemli orkidelerinizde müdahale ederek
böyle güzel orkidelere tekrar kavuşabilirsiniz. İyi günler.